Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu motifin yapımını tüm detayları ile paylaşmak istiyorum. Motifimizi koton iplerle ördüm. Siz istediğiniz iplerle örebilirsiniz. Ördüğüm ipleri ve renk kodlarını açıklama kısmına yazarım. Siz de aynı markalarla çalışabilirsiniz. Motifimizin arkası böyle. Tek seferde örülüyor. Örülmesi gerçekten çok zevkli. Örmeden önce motifimizin ölçüsünü de sizinle paylaşayım. Benim motifim 12 santim genişliğinde oldu. Hadi gelin başlayalım örmeye. Gülümüzü örmeye sihirli halka ile başlıyoruz. Sihirli halkayı ben böyle çift kat dolayarak yapıyorum. Halkayı tuttum. İlmeğimi içinden çıkarttım ve 3 zincir çekerek başlıyoruz. Üçlü trabzanlar öreceğiz halkamızın içine. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Halkamın içine üçlü trabzanlarımı örmeye başlıyorum. İlmeklerimi ikişer ikişer örüyorum. Baştaki zincirimle beraber toplam 16 adet üçlü trabzanımı öreyim. 16 adet örelim. 16 adet ördüm. Baştaki zincirimle beraber 16 adetti. Şimdi orta kısmını sıkılaştırıyorum. Başlangıç ipimden tutup hafifçe çekiyorum. İpim çift kattı. Kısalan katı sağ tarafa doğru çekiyorum. Burada bir ilmek oluştu. Sonrasında yine başlangıç ipimden tutup ilmeğimi içeriye alıyorum. Ve üçüncü zincirimin tam ortasına batıyorum, ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Bu başlangıç ipimi de ince uçlu tığ kullanıyorum iplerimi gizlerken. Böyle motifimin arkasını döndürüp bu şekilde arka tarafından ipimi sağlamlaştırma yapıyorum. Muhakkak bunu yapın, sihirli halkanız dağılmasın. Çift kat yapmama rağmen yine de sağlam olmasını istiyorum. Örgüler detayları ile güzel. İpimi şimdi keseyim. Evet. Şimdi 4 zincir çekerek kafesler oluşturuyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bir boşluk veriyorum. Bir trabzan boşluk. İkinci trabzanın tepe noktasına batıyorum. Sık iğne ile. Tekrar 4 zincir, bir boşluk, bir sonrakinin tepe noktasına batıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir boşluk, bir sonraki. 8 adet bu şekilde kafeslerimiz olacak. Devam edelim. Evet, sonuncu kafesimizi de yapıyoruz. Tam şuraya batıyorum bakın. Zincir çektiğim yerin tam dibine tığımın üzerine alıp ilmek kaydırma yaptım. Şimdi tekrar üçlü trabzanlar öreceğiz. Bir üst sıraya geçiyoruz. Tığımın üzerine 2 kere doladım. Kafesimin içine üçlü trabzanlar örüyorum. Toplam 8 adet. İkinciyi ördüm. 3 4 5 6 7
ve 8. 8 adet üçlü trabzan ördüm. Sonraki kafesin ortasına sık iğne ile batıyorum. Tığımın üzerini yine 2 kere dolayıp bir sonraki kafesimizin boşluğuna yine gülümüzün yaprağını örüyoruz. 8 adet. Aynı şekilde devam edelim. Sonuncuyu ördüm. Devam eden boşluğa sık iğne ile battım. Burada ilmeğimi uzatıyorum ve başlangıçta battığım ilk boşluğa şuraya batıyorum. Fakat arkadan tığımı geçiriyorum. İlmeğimi burada tığıma geçirip arkadan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine kafesler oluşturuyoruz. Bakın tam şuralara batıyoruz. Önden de göstereyim. Şuralar. Bu noktalara tığımı arkadan batırıp çıkartıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Tekrar 1 2 3 4 zincir devam eden şuraya. 1 2 3 4 yine 8 adet kafesimiz olacak. Bir, iki, üç ve 4. Yine şuraya 1 2 3 ve 4 sayalım kafesimizi. Şuradan başlamıştık. 1 2 3 4 5 6 7, bu da 8. Sonuncu 4 zincirimi çekmiştim. İlk zincirimin dibine batıyorum. İlmek kaydırma ile tek seferde çıkıyorum. Sonrasında bir zincir çekiyorum. İlk yuvamın ortasında yine ilmek kaydırma yapıyorum. Sonrasında tığımın üzerine 2 kere doladım. Bir sonraki yuvaya dokuz adet üçlü trabzanımı örüyorum. Birinciyi ördüm. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Yine bir sonraki yuvaya sık iğne, aynı ilk sırada yaptığımız gülün yaprakları gibi. İlk sırada 8 adetti üçlü trabzanımız, bu ikinci sırada 9 adet. Tığımı 2 kere doluyorum. Bir sonraki kafese yine 9 adet üçlü trabzan örüyoruz. Aynı şekilde devam edelim.
Evet, 9 adet ördüm. Başlangıçta bir zincir çekerek ortasına gelmiştik kafesimizin. Yine oraya batıyorum boşluğuna. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıyorum. Burada yine ilmeğimi uzatıyorum. İpimi uzattım. Bakın, hemen şuraya batıyoruz bu sefer. Bir alt sırada şu noktaya. Tığımı yine arkadan geçirdim. İlmeğimi içine koyuyorum ve içeriye alıyorum. Burada biraz zorlanabilirsiniz. Evet, sonrasında 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde kafeslerimizi oluşturmaya devam ediyoruz bir üst sıra için. Yine şuralara kafeslerimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5. Toplam 8 adet olacak kafesimiz. 1 2 3 4 5. Sayalım kafeslerimizi. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, sonuncusu 8. Yine şu ilk yere batıyorum. Zincirimin ilkine ilmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Şimdi kafeslerimizin içini doldurmaya başlayalım. Bir alt sıralarda hep üçlü trabzan şeklinde örmüştük. Şimdi ilkini ve sonuncusunu tekli trabzan, sonrasını yine üçlü trabzan. Şöyle tığımın üzerine doladım. Hemen kafesimin içine batıyorum. Tek seferde çıktım. Birincisi bu. Sonraki 9 adet üçlü trabzanım. Yine aynı şekilde 9 adet örüyorum. İlkini ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Başlangıçta tekli trabzan yapmıştık. Sonuncusunda da yine tekli trabzanımı örüyorum. Yani toplamda kafesimizin içine 11 adet trabzan örmüş olduk. Başlangıçta ve sonda tekli trabzan, ortasına 9 adet üçlü trabzan. Aynı şekilde devam edelim. Tekli trabzan ile başlıyoruz. 9 adet üçlü trabzan. Altı, 7, 8 ve 9. Sonrasında tekli trabzan. Bu arada bir alt sıralarda gülümüzün yaprakları dörder adetti. Her kafese batmamıştık. Şimdi her kafese batıyoruz. Yani kafesin ortasına batıp sık iğne yapmıyoruz. Hepsini dolduruyoruz. Bu sırada 8 adet yaprağımız olacak. Buna dikkat edelim. Aynı şekilde devam edelim. Bütün kafeslerimizi dolduralım. Sıranın sonunda görüşelim.
Sonuncu yaprağımı da ördüm. Yine ilmeğimi uzatıyorum ve hemen bak şuraya batıyorum. Şu boşluğa tığımı arkadan geçirdim. İlmeğimi oraya alıyorum. Arkadan çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada batacağım yer önemli. Her zaman şu ilk yuvamızın şuralarına batıyoruz. İlkinin. Bak şuralara. Hep aynı yere. Bir zincir çektim. Evet. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yine yuvamızı oluşturuyoruz. Buralara batarak 8 adet kafesimiz olacak. Elimizde şöyle yapraklarımızı da düzeltelim. Çok güzel bir gül oluyor. Farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Bu kırmızı renk ile öreceğim son sıra. Sonrasında motifimizi kareye döndüreceğiz. Gülümüzü artık bitireceğiz. 3 4 5. Evet, sonuncu kafesimi ördüm. Yine ilk yere batıyorum. İnce uçlu tığ ile daha rahat batarım. Tığımın üzerine alıp tek seferde çıkıp bu noktada ipimi kesiyorum. İpimi hemen burada gizliyorum. Zincirimin tek tarafına dolayarak gizlemek istiyorum. Temiz çalışmak önemli. Temiz çalışalım örgülerimizde. Sağlam çalışalım, temiz çalışalım. Evet. Tamamdır. Şimdi yeni rengimize geçelim. Kafesimizden başlıyoruz örmeye. Hemen boşluktan ilmeğimi çıkartıyorum. Sabit duran ipimin etrafında şu başlangıç ipimi çeviriyorum. Bir zincir, tekrar 2 ve 3. Yine üçlü trabzan örüyorum. Zincirimle beraber 3 adet, pardon, 2 ve 3. 3 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere 3 adet örüyorum. 2 ve 3. Arada zincir çekmiyorum. Bir sonraki kafese ikili trabzan örüyoruz. Köşelerde üçlü trabzan, burada ikili trabzan. 1 2 ve 3. Bir sonraki kafeste yine köşemizi oluşturuyoruz. 2 kere doladım. 3 adet üçlü trabzan, arada 3 zincir ve tekrar 3 adet
üçlü trabzan. Bu ipimi de böyle arada bırakıyorum. Sonrasında sonraki kafese tekrar 3 adet ikili trabzan örüyorum. Devam eden kafese yine köşemizi yapıyoruz. Köşelerde üçlü, aralarda ikili. Bir sıra daha yeşil renk ile öreceğiz. Evet, motifimizin ilk sırasını tamamlıyoruz. İlk trabzanın tepesine batıyorum. Zincirime değil. İlk trabzanın tepe noktasına batıyorum. İlmek kaydırma ile çıkıyorum. Hemen yandaki trabzanın tepesine de batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Boşluğa batıyorum. İlmek kaydırma yapıp çıkıyorum. Sonrasında 3 zincir çekip bir üst sıraya çıktım. Tığımın üzerini doladım. Artık hep ikili trabzan şeklinde devam edeceğiz. Zincirimle beraber 3 adet ikili trabzan, 2 zincir. İlk sırada sadece 3 zincirdi köşelerde. Şimdi tekrar 3 adet ikili trabzan. Arada bir zincir çekiyoruz. Bir alt sırada çekmemiştik. Bu sırada çekiyoruz. Eğer motifiniz yani şu kare kasma yaparsa bir alt sırada da bir zincir çekebilirsiniz bu üçlü grupların aralarında. Şimdi arasına batıyorum. Üçlü grubumun kenarına 3 adet ikili trabzan, bir zincir, tekrar buraya 3 adet ikili trabzan, bir zincir çektim, köşeye geldim, yine 3 adet ikili trabzan, 2 zincir, ve 3 adet ördük. Aynı şekilde devam edelim. Bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıp ilmek kaydırma yapıp ipimi kesiyorum. İpimi hemen gizliyorum. Evet. Bakın çok güzel gülümüz oldu. Şimdi yeni rengime geçiyorum. Aynı şekilde kareyi örmeye devam ediyoruz. İstediğimiz büyüklüğe kadar. Köşeden başladım. Başlangıçlar aynı. 2 zincir çektim. İkili trabzan, yine köşelerde 3 adet 2 zincir çekiyorum. Tekrar 3 adet ördüm. Arada bir zincir,
bir alt sırada bir zincir çektiğim boşluğa üçlü gruplarımı örüyorum. Aynı şekilde devam edelim. Evet, bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yine aynı şekilde ilmek kaydırma yaparak şu iki zincir çektiğim boşluğa geliyorum. 2 zincir çekip bir üst sıraya geçiyorum. Bundan sonraki sıralar aynı şekilde devam edeceği için sizinle paylaşmayacağım. Böyle devam edecek. Bir zincir çektiğimiz yere yine üçlü gruplarımızı örüyoruz. Bakın böyle. İstediğimiz genişliğe kadar örelim. Ben bej rengini 3 sıra öreceğim. 3 sıra öreyim. Sonraki sırada görüşelim. Motifimizi bitirdim. Son sırayı 4 sıra yaptım. Siz istediğiniz büyüklüğe kadar örebilirsiniz. Takıldığınız yer olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.